Abi herkese selam, merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konseptimiz Kyoto'dan Nara şehrine yaklaşık 35 kilometre yürümek ve sadece 5 dolarla günü geçirmek. Şu an 5 dolar üzerimde yok. 5 dolar 500 Japon yeni yapıyor. Sadece bir metal. Ulan tren. Sadece bozuk para yani. 500 Japon yeni, 5 dolar. Bununla bütün günü geçirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu arada kişi başı 500 yen, yani toplamda 1000 Japon yeni, 500 kırışacağız. Bakalım o neler. Gerçi öyle olmayacak ya, 1000 diyeyim. Ortak alıp ortak yiyoruz yani. Abi yürüyeceğiz edeceğiz dedim, yağmura bak. Daha adım attım, yağmur başladı ya. Abi yağmurluklarımızı giydik. Böyle kaplumbağalara dönüyoruz. Böyle yürüyeceğiz bugün 35 kilometre. Ve sadece 10 dolarla 2 kişi bütün gün karnını doyuracak. Daha kahvaltı bile yapmadık. Şimdi gidip kahvaltılık bir şeyler alacağız. Bir 10 dakika yolumuz var, sonra yola başlayacağız. Abi böyle marketler var burada. Tam diyordum ki gelin hadi market fiyatlarını inceleyelim. Ucuz bir şeyler bulup satın alalım. Bakalım ne bulacağız, ne alacağız, ne yiyeceğiz. Benim düşüncem ekmek arası, konserve balık ve öğlene de idare etmesi için biraz daha fazla 3 dolar 4 dolar falan tutacak. Akşama da ucuz marketler var, onlardan kovalayacağız. Bir arayalım bakalım. Mesela et ve süt ürünlerde %10'luk indirimler falan oluyor, böyle bak yazmışlar. %10 indirim yazmışlar üstüne. Tarihi yaklaşınca yazıyorlar. Akşam mesela onlar %50'ye kadar çıkacak. Böyle yeme ürünleri de var işte akşam marketlerde. Atıyorum adam tavuk falan satıyor. O tavuğun son kullanma tarihi yaklaşmışsa, yani tavuk dediğim pilavlı tavuk, normal yemek. Yaklaşmışsa son kullanma tarihi %30 %50'ye kadar indirim yapıyor. Bazen 70'e kadar yapıyor çünkü çöpe atacak yani artık. Neyse ekmek bulduk baby. 65. More expensive than yesterday. No, it's more cheap. Abi 60. Abi adam bak böyle marka ayarlamış. 6'ya bölmüş aynı gramajlı ekmeği. 5'e bölmüş. 8'e bölmüş. 4'e bölmüş. Biz 8'liği alıyoruz. 2 tane çıkıyoruz öğle yemeği içinde. Bu arada 65 Japon yeni yaklaşık 50 cent yapıyor tanesi. 50 cent 3 lira yapıyor. Yani 2 tanesi de 6 liramızı vermiş olduk buna. Yani 1 dolar güzel oldu. Abi şimdi ekmekten yırttık. Ekmek ucuz. Bir de taşıyabiliriz yanımızda. Dedik ki bir de reçel tarzı bir şeylere bakalım. Mesela burada bal reçeller var abi. Bal 250 gram, bal 148. 5 kavanoz bal. 3 dolar mesela bunlar. 298 3 dolar. Greyfurt reçeli, elma reçeli 1 dolar. Abi 2-3 dolara böyle şeyler var. Bak balık konservesini buldum bunu. Tun 1.38 abi. Bak şöyle dörtlü buldum. 3 dolar. Bir bakalım gramajı. 80 gram tanesi kaça geliyor? 80 gram 4'e böl bu fiyatı. 300, 125, 75, 60 falan yapıyor. 70 desen 70 yapıyor tanesi balık konserve. 80 gram 70 yapıyor. Bunu da yarıya böldüğün zaman hemen aynı yapıyor. Bu daha iyi yapıyor. Bunu alalım. Aynen, dur bakalım düşüneyim biraz. 1 dolara daha bir şey bulduk. Reçel bulduk 1 dolara. 1 dolara koca reçel yani. 284 gram. Bence götürür. Maybe fish also cheap. This one also cheap, but tuna is more better. $3. But if you think it's too much, we can buy 2 pieces, also same price. Okay. 2 pieces enough. It's me. Abi 2 tane de balık konservesi aldık şundan. Tanesi 1.38. 138 yani 1.2 dolar falan yapıyor. 2 tanesi de 2.4 dolar falan yapıyor. For breakfast and lunch. Aynen. For breakfast and lunch. Yani anlayacağınız hem 2 ekmek aldık büyük. Şöyle 2 tane konserve balık aldık. Bir de reçel aldık. Toplamı 5 dolar ediyor mu? Ediyor sanırım ama akşama da güzel paramız kalıyor yani. Bunda biz 2 öğün geçireceğiz. Akşamda 5 dolar yeter ikimize. Bu arada paramız buydu, 10 dolar. Böyle makineyi de buraya atıyorum bu arada. So which one? I don't know. Ne diyorsun? Bu kadar paramız kaldı. Abi hesaplarımıza göre 4,5 dolarımız falan kaldı. Orada gösterdim rakamı ya. Neyse. Bu parayla idare edeceğiz abi akşama kadar. Bayağı bir şey aldım yani. 2 balık konserve, 2 ekmek, bir tane reçel. 5,5 dolar verdik, öyle diyeyim. Abi böyle parklar var, çocuk parkları. Çocuk parklarında masalı yerler var. İşte üstü kapalı çardaklar var ama şu ağacın altı bence daha korunaklı. Çünkü yağmur yağacak yani. Çok böyle gıdım. Neyse buraya çöküp yiyeceğiz. Abi bizim böyle yemek kabımız vardı bir tane. Bu kabın içinde de ekmek ezilmesin falan diye biraz ezerek saklayacağım. Şöyle saklıyorum. Saklayamıyorum. Sakladım. Şimdi yiyoruz abi. Konservemiz, reçelimiz, kaşığımız Heyon'da vardı, bir de ekmeğimiz. Suyumuz vardı. 20 Japon yenine yani 1 liraya falan suyumuzu doldurmuştuk dün. Bugün yine biterse doldururuz suyumuzu. Çeşmeden de içebilirsin, sıkıntı yok.
Hadi afiyet olsun. Ha böyle sandviçlerle, reçellerle falan gayet aslında çok da sağlıksız değil. Ekmekle balık yiyoruz yani. Balık güzeldir. Balık bu arada ucuz abi. Japonya'da balık yiyin. Tuna falan. 1 dolara şu konserve alıyorsun ya. Türkiye'de 20 lira bir konserve balık. Pahalı yani. Abi yemeğimizi yedik, suyumuzu içtik, çöplerimizi attık, tabağımızı yıkadık. Şimdi 35 kilometrelik yolculuğumuza, hatta belki 36 kilometrelik yolculuğumuza başlayacağız. Normal 6 ile çarptığın zaman günlük bir insanın yürüyüş hızı 6 kilometre. Fakat biz arayollardan falan böyle geçiş yapacağız. Normalde 6 kere 6 36, yani bizim 6 saat falan yürümüş olmamız lazım. Fakat durmadan zor olacağı için 1 saat mola, 1 saat girdi çıktı 40 kilometre yaptı. 8-10 saat arası bir şey olacak. Saat şu an sabah 11.30-12. Bugün biz gidemeyeceğiz yani. Hadi başlayalım. Abi bu arada 10 kilometrelik yürüyüşümüzün sonunda bir eğlence yapalım dedik. Ve bu taş. Oh baby, it's animal there is. What is it? Gidemiyorum ki. Baby don't take. Baby don't take. Baby don't take. What is it? Baby, what are you doing? What is it? Ah! Baby touch it. Baby, I don't want to touch. Baby you can eat it. Baby, I can't eat. Oh, so what happened? I think they have a poison. Baby don't close. It Yeah. was so fast, no? It's so fast. Yeah. No baby, he will beat you. Baby he can. Oh baby is so offensive. Oh baby is so strong. Yeah, so offensive. Abi gördünüz mü, tırtıl diş atıyor ya. Japon tırtılı bunlar. Neyse kaydıraktan kaydık. Neyse biraz burada dinleneceğiz. Sonra yola devam edeceğiz. Abi molamızı verdikten sonra suyumuzu içtik, elimizi yüzümüzü yıkadık. Böyle nehir kenarından bir yol bulduk, yürüyoruz. Sol taraf şehir, sağ taraf köy, ne diyeyim, tarla marla var işte. Güzel, hava dar. Hava güzel. Esiyor biraz. Sıcak değil. Bence tıkırında her şey. Yağmur yok. Yağmur olacak gibi şu an yok. Güzel zamanlamaya geldik. Bak çocuklar burada beyzbol alıştırması yapıyor. Köprünün altında. Gözüküyor mu bilmiyorum ama ellerinde sopa var. Top fırlatıyorlar. Ağa doğru topu vuruyorlar. Top uzağa da gitmiyor. Sadece ağa yapışıyor. Yürümesek bunları nereden görürüz arkadaşlar? Vur lan vur. Aha. Allah seni. Küçüklerin antrenmanına da denk geldik abi böyle yürürken. İleride bir sürü arigato, Kyoto, Miyoto bir sürü yukarı. Aileleri de buradan izliyor yukarı. Baksana ileride de bir sürü takım. Burada da seçmeler falan ben anlamadım. Oynuyorlar ama. Güzel. Abi şöyle bir köprüyü geçtik. Katsuragawa köprüsünü geçtik. Daha doğrusu nehrini geçtik. Şu nehrin adı Katsuragawa. Buko diye bir şehre geldik abi. Kyoto'nun hemen altında Buko diye bir şehir. Burayı da yürüyerek geçeceğiz. Ondan sonra başka bir şehir derken Nuro'ya varacağız. Yaklaşık yolun 1/4'ini falan bitirdik sanırım. Bitireceğiz hepsini inşallah. Nar. 2 days. Nara. 今日は風を冷たいから、それがこれ寒いですよ。寒いってわからんから。あ、これ Turkey. 한국? Turkey. Türkiye. Turkey. Turkey, 한국. We are couple. カップ。な、頑張れ、頑張れ。頑張れ。頑張れ。足見ただけで終わる。ズボン履いてまた下手でこ履いてもういっぱいしてる。オッケー、ありがとうございます。気ぃつけてね。ありがと気ぃつけて。う。さよなら。Amcalar nereye gidiyorsunuz? Osaka mı dedim. Nara dedim. Obo diyor. Yürüyoruz biz böyle. Bu arada 20 kilometre falan yürüdük ve ben size 35 kilometre demiştim ama 35 değil. 45 falan yapıyor çünkü yürüme yolu böyle zikzaklı, sağa sola gir falan. Bir 10 kilometre daha arttı. Ama şu an geçtik bir 20 kilometre. 25 kilometremiz falan var. Amcalar bile dedi yetişemezsiniz, 2 gün sürer falan da deniyoruz işte, yürüyoruz böyle. Happy Mardi. Abi ikinci molamızı verdik yemek üzerinde. Yine sabahki aldığımız yiyecekleri, daha para harcamadık. Suyumuz azaldı, su almayı düşünüyoruz. Aynı. Yiyeceğiz şimdi hepsini.
Hadi afiyet olsun. Abi 3 dolarlık yemeğimizin sonuna geldik. Yani kişi başı 1,5 dolarlık. 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar ekmek. Hatta 1 dolardan az. Şu aslında 1 dolardan fazla. Ekmek 1 dolardan az. Eşitliyor birbirini. Bitirdik her şeyi. Daha hiçbir yemeğimiz kalmadı. Suyumuz bile bitti. Şimdi su bulup akşam yemeği çıkarmak lazım. Akşam vakti de yaklaştı zaten. Güzel bence. Günü geçiriyoruz yani. Abi hayvan gibi yağmur yağdı üstümüze. Hemen giydik şunları da kaydedemedim. Şapur şupur var ya, yerler nasıl? 10 dakikada ağzımıza etti. Neyse şimdi çıkarttık şeyleri. Biraz hava aydınlandı gibi. Buradan devam edeceğiz, yürüyeceğiz. Abi marketteyiz. Kalan bozukluklarımız. Bozukluk diyorum ama bu paralar 4 dolardan fazla yani, onu da söyleyeyim. Hemen bakıyoruz, bir 73'lüğe su. 73 ya da 78 bilmiyorum. Sanırım bu. Abi bir suyumuzu alıyoruz. 73 yani 1 dolara yaklaşık paramızı suya veriyoruz. Şöyle vereyim. Şu 3, şu 50 çıkmadı lan. No. 73 or 78 or 73? 73. Are you sure? I think yes, 73. Okay. Maybe let's go. For present. President. Japanese energy. Ah, thank you so much. Very and Japanese so many traditional. Ah, thank you so much. Thank you so much. 頑張ってね。 Bye bye. Bye bye. またね。 Bye bye. 歩いていくんだっておもちゃんたち。今まですごくない？ Aa. It's so nice. Abi teyze bize yemek verdi lan. Tam ekmekli 2 tane enerji içeceği gibi bir şey. Tam diyecektim. Ulan ne iyi günümüze denk geldi. Neyse para harcamamıza gerek kalmadı. Tam diyecektim, bir teyzeyle tanıştık. Teyze bana Türko falan dedi diyecektim. O teyze geldi, işte bu teyzeydi o. Japon, ufak İngilizce konuşuyor. Kocası trafik kazası geçirmiş herhalde, biraz canı sıkkındı, bize dalaştı. Biraz muhabbet ettik. Bize sağ olsun içecek de şey almış. Bisküvit tarzı bir şeyler almış, sağ olsun. Yiyeceğiz şimdi. こちらお預かりいたします。こちら1点で78円の価格になります。あ、こちらお預かりいたします。100円お預かりいたします。こちらご利用大丈夫ですか？失礼いたしました。Thank you. 少々お待ちくださいませ。Goodbye。こちら22円の価格になります。ありがとうございます。 73 diyordum, 78 çıktı gitti. 5. Ne şu köşede atıştıralım yemeklerimizi. Ablamız bize böyle enerji içeceği almış. Bir de şu içinde tatlı bir şeyler olan ekmek almış. Red bean. Nasıl? Lan dudağıma bir şey oldu lan. Lan yiyemem. Red bean şey, kırmızı fasulye mi diyeyim? Kırmızı fasulye işte. Enerji içeceğini de içeceğiz. Neyse bir oyun beleşe geldi. Yaşayacağız herhalde bu. Abi bu çok değişik bir şey ya. Katı içi lan. Tabii şotu da pipitiz. Abi çıkan şeye bak. Jole gibi bir şey çıktı. Enerji içeceğiymiş ve İngilizce bir şeyler yazıyor. Her gün için falan yazıyor. Neyse böyle abi, bunlarla yaşıyoruz işte böyle yani. Ekmeğimizi yiyelim. Abi kadının aldıklarını da yedikten sonra şimdi gidiyoruz yolumuza. Abi manzaramız güzel de akşam oldu ya. Hava da kapalı. Saat 6'yı geçiyor. Burada 7 gibi kapanıyoruz. Kararıyor zaten. Biz böyle devam. Abi Heyon'u dışarıda bıraktım. Sadece video çekmek için girdim markete. Böyle büyük marketler var, süpermarketler. Bu marketlerde akşam 7'den sonra 7, 8, 9'a doğru indirimli ürünler giriyor. Mesela şöyle göstereyim size abi. Şu pizzamsı gibi bir şey. %40 indirim. 398'den 238'e düşmüş. Bunu niye yapıyorlar? Bunlar günlük ürünler, günlük yemekler. Fiyatlarını düşürüyorlar. Mesela sushi, et ürünü abi, balık ürünü 598'den 358'e düşmüş ki satılsın. Mesela şu tavuk 3 dolara düşmüş abi. 5 dolardan 3 dolara düşmüş. Tavuklu pilav. Ördek galiba şu. Güzel şeyler var. Şu da %40. Balıklı pilav falan 353 falan. 3 dolara düşmüş bu mesela. Düz pilav 1,5 dolara düşmüş. Böyle spagetti var mesela. Spagettiyi 1.78'e düşürmüşler. Bayağı böyle indirim oluyor ki tüketilsin diye. Başka neler var? Mesela burada ürünler var. İşte 1 dolara düşmüş, 2 dolardan %40. Her şeyi %40 koymuşlar. Mesela şu 10 dolardan 5 dolara düşmüş abi neredeyse %40. Değişik değişik yemekler var. Normalde abi bu tarz ürünleri alıp yiyoruz biz. Mesela 4 dolardan aynı şey bu. Bu tarz ürünler akşam 7'den sonra, yani akşam yemeği için uygun oluyor. Mesela burada 4-5 parça tavuk var. 4 dolara düşürmüşler. Şuna bak, 1 dolardan az. Tavuk şiş 2 tane.
Normalde akşamları biz böyle yapıyoruz. Her şey yarı fiyatına düşüyor neredeyse. Buluyoruz, onları alıyoruz akşam 7'den sonra. Bu şekilde yiyoruz ama şu an biz aç değiliz. Kadın bize yemek almıştı hatırlıyorsanız. O yüzden bugün şu an almayalım diyoruz. Çünkü saat erken, daha 7. Biz de akşam 9-10 gibi normal gidip noodle yiyelim diyoruz. Öyle yapacağız. Neyse, böyleyse göstermek istedim. Gösterdim. Şimdi çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Abi dediğim gibi marketi gösterdim size. Japonya pahalı deyip duruyorduk. Gezen arkadaşlar da Japonya çok pahalı, deli, öyle şu biçim bu biçim. Abi aslında Japonya Kore'den ucuz. Size bu kadar net diyeyim. Şu trenler var ya, bu trenlerin biletleri var abi. Bizim Türkiye'deki İstanbul kart gibi düşünün. Normal akbiliniz varsa ucuza basıyorsunuz ama eğer turistseniz tek basımlık 5-10 liralık kartlardan var, işte onlardan almanız gerekiyor. Orada kart depozitosu falan da var içinde. Bunların da bir nevi aynı. Bilet alırken, düz bilet alırken o bilet kağıdının depozitosu masrafını falan da içine koyuyorlar. Oradan turistlere giriyor da pahalı oluyor. Yoksa aslında bunların kullandığı kartlar da neredeyse %50 falan daha ucuza biniyorlar. Yani şöyle diyeyim, ya pahalı ucuz değil aslında. Gerçekten pahalı. Yani normal bir metroya bindiğin zaman 1,5 dolardan 5 dolara kadar değişiyor gittiğin mesafeye doğru. Duraklara göre fiyatlar var. Fakat normal kartın varsa bu fiyatların yarısı oluyor. Yani 1,5 dolar veriyorsan 75 cent, işte 5 dolar veriyorsan 2,5 dolar falan. Bu yüzden halka daha cazip geliyor. Fakat biz bunları bilmediğimiz için, Japonlarla iletişime de geçemediğimiz için diyoruz ki işte Japonya çok pahalı. Aslında böyle değil. Lokal marketler, şu Life, demin içerideydim. Life diye bir market orada duruyor. Bütün marketlerde bunu yapıyorlar. Günlük yemekler var. Akşam 7'den sonra, ya bu yemekler bozuk değil, yanlış da anlamayın. Bu yemekler sadece satılsın diye, insanlar hemen alsın gitsin diye fiyatları düşüyor. Çünkü ertesi güne kalırsa çöpe atacaklar yani. Ki Japonya'da zaten öyle sağlıksız ürünmüş, bozulmuş ürünmüş satma gibi bir durumları yok. Ki ben bile burada yani bu yemekten hastalanıp şey olsam direkt elçilik Japonya'yı bitiririz yani. Merak etmeyin. O kadar büyük şey olmaz ama yani koştururlar peşimden. Eğer buranın şeyi varsa tüm masraflarımı çeker yani. Böyle normal dediğim gibi biz 10 dolarla bir gün 2 kişi geçirelim dedik. Yani günde 5 dolara geçinebilir miyiz diye videoya başladık. Abi geçinebiliyormuşuz ki zaten Heyon'la bizim de hedefimiz Japonya, işte Kore pahalı, günde 5 dolara falan hedef limit koyalım, 5 doları geçmemeye çalışalım gibi bir şeydi. Zaten uyguladığımız bir taktikti. Bugüne özel bir şey değil. O yüzden çok zorluk çekmedik. Biliyoruz yani ne yapmamız gerektiğini. Sabah kahvaltılar işte sandviç, balık ekmek falan derken öğle yemeğini de öyle çıkardık. Ki istemiyorsanız en kötü 7-Eleven Family Mart'a girin abi. Orada böyle 2 kişilik noodle'lar var. Onu size bugün akşam yemeği yerse gösteririm. O noodle'lardan da yiyebilirsiniz. Bayağı 2 dolar böyle. 2 kişi doyuyor onunla. Biz öyle düşünüyoruz şimdi. Bir market bulup oradan noodle yemeyi düşünüyoruz. Bakalım. Hadi kendinize bakın. Görüşmek üzere. Abi hava bir yağmur, bir lanet, bir kasırga, bir fırtına, üşüdük biz de. Zaten üstümüzde bir şeyimiz yok, sadece bu yağmur şeylerimiz var. Bunlar zaten ıslak, yeni kuracak. Burada bir saat falan takıldık, acıktık. McDonald's burası bu arada. McDonald's menüleri 6 dolardan başlıyor. Böyle kokusunu koklaya koklaya oturduk burada. Hem de çok yorgunuz hem de açız. Şimdi markete gideceğiz. Ucuz bir noodle var, onu size göstereceğim. Birlikte onu yiyeceğiz. Bu arada kaç kilometre yürüdüğümü size göstereyim. Abi 27.3 kilometre. 37.355 adım. 27.3 kilometre. Şu an biz 500 metre bir market var uzaklıkta. Oraya yürüyeceğiz. 500 metreyi de koy. Öyle bir de dolandık ettik derken hedefimiz 30 üzerine çıkmaktı. Güzel oldu. Varamadık noktamıza çünkü 45 kilometreydi. Yarın bir 15 kilometre daha yürüyeceğiz, varacağız. Yarın devam ederiz. Şimdi noodle yemeye gidelim. Noodle size göstereyim. Hadi görüşürüz. Abi hava çok soğuk. Şu an donuyorum yani. Titriyorum, konuşamıyorum. Ah, üstümüz falan ıslak. İçeride dinlendik fakat yağmur durmuş. Hafif çiseliyor. Şimdi gidip markette kalan 4 dolarımız falan herhalde var. O 4 dolarla bir şeyler yemek. Sonra bir yere çadır kurup yatmak. Umarım gece de soğuk olmaz. Rahat rahat uyur, sabah dinlenmiş, hasta olmamış bir şekilde devam ederiz. Hadi market. Maybe here is cold but here is hot. Is it this? Makinenin sıcaklığıyla garibim ısınmaya çalışıyor. Ne hallere düştük. Ne şuradan 2 noodle seçecek de noodle yiyek. Bizim bir tane ucuz noodle vardı ya, o nerede? Al işte, kalmamış. O kalmamışsa şimdi para hesabı yapalım. Baby. Baby, we are hungry. 1 litre kahve bulmuş, onu gösteriyor. Paramız yok, nasıl? Baby. How much money we have? 1, 2, 3,
340, 346. Oh, we are rich. But you can everything. Abi 346, 346 kaç kaldı lan? Yeah, but this one is more. Only 5 baby. And we can choose another. How? Baby we don't have money. 100, but not butter. Maybe. Bread. Bread or chocolate, no? Abi 346 dedim, 210 ona vereceğiz. 46, 125 falan bir şeyler kalıyor herhalde. 136, 136 we have. Let's go. Maybe we can buy this one. Baby what about this one? Ah, it's also big. Ah, it's sweet. Abi 110'a da bunu aldık, para mara kalmadı, bitti her şey. Baby buy. Ah, baby, we can buy this one Ah too. baby, which one? This one, let's go. 220, we have 20. We can buy one chocolate more. Ah that's true. Bir tane çikolata alabiliriz dedim. 31 there is chocolate, no? Aa 30'a çikolata buldum, bir tane de şu 30'a çikolata alayım. Abi bir tane çikolata aldık, bitti hakkımız. Şimdi burada yapıyoruz. Abi bunu burada yiyeceğiz şimdi böyle. Son elimizde 26 falan kalmıştı herhalde. Ne oldu ben anlamadım ya. Fazla bir şey çıktı orada. Onu çantada 3-5 bozukluk vardı, onlarla verdim. Neyse 10 doları bir 5-6 kuruş geçtik. Ne diyeyim, çikolatayı da aldık. Şimdi abi bu noodle'ı yiyeceğiz böyle. Noodle 2 kişilik. 2 dolar noodle. 1 dolar şu pankek. Yarım dolar da çikolata diyeyim. Yarım dolardan az. 1/3 dolar. 30 cent işte. Neyse çok yorgunuz. Çok açız. Yemeğe ihtiyacım var. Şimdi yiyeceğiz bunu. Sonra bir yer bulup çadır kurup yatmaya çalışacağız. Hadi yiyelim. Pankek abi, içinde reçel gibi bir şeyler var. Krema var. Tatlı. Noodle olana kadar bunu gömüyorum. Abi noodle'ımız bu. Bu içeride bu suyla pişiriyoruz bunu. İçeriye veriyoruz. Suyu süzüyorlar. Japonya'da şey yok. Normalde Kore'de süzme yeri de var. Çöpü de var. Burada yok. Burada direkt çöpe su şeyine, borusuna süzdürüyorlar. Süzdükten sonra malzemeleri içine koyuyoruz. Sosunu, mosunu karıştırıp yiyoruz. Böyle bir şey. Güzel.